Günümüzde kullandığımız yazı ilk olarak M.Ö. 3500 yılında Sümerler tarafından icat edildi. Mezopotamya'da bulunan kil tabletler üzerine yazılan yazılar çiviye benzediği için bu yazıyı çivi yazısı olarak adlandırdık. Bu tabletler incelendiğinde görüldü ki üzerine yazılmış olan yazılar basit bir anlamdan ziyade günlük işlerde kullanılan, hesap tutulan, duygu düşünce belirten ve haberleşmeye yarayan cinstendi. Bizler mağaralarda resim çizerek anlattığımız şeyleri yazı sayesinde detaylandırdık. Tabii ki bu noktaya bir anda gelinmedi. İnsanlığın başlangıcından itibaren yüz binlerce yıl geçtiğini düşünürsek, kelimeleri yazıya dökme konusunda ağırdan aldığımız söylenebilir. Peki kendimizi ifade etmeye ne zaman başladık? Dil ve iletişimin kökeni bilimdeki en karmaşık konulardan birisi olmuştur. Bunun sebebi ise iletişimin geriye elle tutulur bir şey bırakmıyor olmasıdır. Bu sebeple birçok bilim dalı da dil bilim için olmazsa olmazdır. Antropoloji, arkeoloji, genetik ve beyin ile ilgili alanlar dil biliminin gelişmesinde rol oynayan önemli alanlardır. Dil bilimin görevi ise bu alanlardaki gelişmelerden yola çıkarak geçerli bir varsayım yapmak olduğunu söyleyebiliriz. O yüzden dilin doğuşu hakkında binlerce varsayım olduğunu görebiliyoruz. Hatta bununla ilgili bir yasak da var. Paris Bilim Derneği'nin yönetmeliğindeki maddede dilin kökeniyle ilgili tüm varsayımları reddetmiştir. Çünkü 1866 yılının imkanlarıyla bu soruya cevap verilemiyordu. Laurent Sagart'ın varsayımına göre dil, tahmini 100 bin ila 200 bin yıllar arasında Afrika'da doğmuş, sırasıyla Yakın Doğu'da ortaya çıkmış, sonra doğuya doğru giderek Hindistan'a, ardından Güneydoğu Asya ve Avustralya'ya, oradan da Avrupa'ya ve en sonunda Amerika'ya ulaşmıştır. Dönemlerin tarihi ise fosiller incelenerek ortaya atılmıştır. İnsanlar kıtalara yayıldıkça diller değişip evrimleşerek yeni dilleri ve lehçeleri doğurmuşlardır. Bu evrim hızı topluluktan topluluğa değişmektedir. İskandinavya'da bulunan birçok ülke Orta Çağ'dan kalma eserlerini büyük oranda anlarken bir de Yunus Emre'nin şu şiirine bir bakalım. Yiğidi koca alınca, komaz gendüyü bilince, birini koyup gelince, gözlerini süzer ölüm. Yunus bilmez gendu halin, hak çalap söyledur dilin, bir necesi yeni gelin, ak tegirmi yüzler yatur. Çok az da olsa kafamızda bir şeyler oluşuyor. Fakat Divan-ı Lügat-ı Türk'e gittiğimizde bize farklı bir dil gibi gelir. Dillerin evrimleşmesi kötü bir şey değil, olağan akıştır. İnsanlar iletişim halinde oldukça ve yeni terimler ortaya çıktıkça diller arasında kelime alışverişi daima olur. Bu da dilin hareketliliğinin bir göstergesidir. Asıl tehlike dillerin kaybolmasıdır. İlk büyük kayboluş ise tarım toplumuna geçildikten sonra olmuştur. Günümüzden 10 ila 15 bin yıl önce gerçekleşen bu hadise birçok dili güçlendirirken bazılarını yok etmiştir. Tarımla uğraşan topluluklar topraktan elde ettiği kazanç sayesinde daha çok kişiyi besleyebildiği, hayvanlarına daha iyi bakabildiği için büyümüşler ve nüfus olarak artmışlardır. Fakat avcı toplayıcıların dilleri ise yok olmaya başlamıştır. Çünkü kendisinden kuvvetli olan tarım toplumları toprakları kullanmışlar ve artan nüfusları sayesinde avcı toplayıcıları sindirmeye başlamışlardır. Bunun akabinde ıssız yerlere gitmeye başlayan avcı toplayıcılar diğer bir seçenek olarak da tarım toplumuna adapte olmak zorunda kaldılar ve yeni toplumun dilini konuşmaya başlayarak öz dillerini unuttular. Tarihimizdeki ilk dilsel yok olma hareketinin başlangıçlarından olan bu devrim ilerleyen çağlarda da devam etti. Bu yok oluşlar büyük çoğunlukta zayıf olan sömürgeleşmiş devletlerde veya iki dilli halklarda olmuştur ki bu iki kavram iç içedir. Diller ham madde açlığı çeken bir devletin masum halkı katledip geriye kalan eserlerini yok etmesiyle ölür. Diller sömürgeleştirilen milletlerin sömürgeci devletlere uyum sağlamak adına kendi dillerini gelecek nesillere aktarmamasıyla ölür. Ve bir dilin ölmesi o dili konuşan halkın fikirlerini, sevinçlerini, inançlarını, kısacası bir milleti millet yapan değerlerinin sonsuza değin yitip gitmesi demektir. O yüzden dil hepimizin sahip çıkması gereken bir değerdir. Peki diller ile lehçeler arasında nasıl bir ayrım yapıyoruz? Dilimize yakın olanları lehçe, uzak olanları dil olarak mı ayırıyoruz? Buradaki durum dilsel ölçüden ziyade politik sebeplere bağlıdır. Aslında lehçeler atanamamış dillerdir. Konuştuğu halkın küçük olması, o halkın bir devletinin olmaması, lehçenin politik anlamda dil olamamasının sebeplerindendir. O yüzden bu konu hakkında şöyle bir deyiş vardır. Bir dil, ordusu olan bir lehçedir. Örnek vermek gerekirse Makedonca, Bulgarca bilenler tarafından anlaşılabilir olması ve Bulgarcanın bir lehçe sayılmasına rağmen Kuzey Makedonya'da resmi bir dildir. Bu da bu sözün doğruluğunun bir göstergesi. Peki dil olarak kabul ettiğimiz dilleri nasıl sınıflandırıyoruz? Diller yapıları ve kökenleri bakımından ikiye ayrılır. Kökenleri bakımından yakın olanlara dil aileleri diyoruz. Bu kökeni belirlemedeki kriter ise
O dillerin ses yapısı, şekil yapısı, cümle yapısı, köken bilgisi ve ortak olan kelimelerin araştırılmasıyla oluşmuştur. Bu dil aileleri içerisinde 2,5 milyar kişiyi aşkın nüfusuyla en kalabalık aile olan Hint-Avrupa ailesi, dünyada en çok konuşulan 20 dilden 12'sini bünyesinde barındırıyor. Kıtaları aşan bu aile Asya ve Avrupa kolu olmak üzere ikiye ayrılmaktadır. Bir varsayıma göre bu dil ailesi günümüzden 10 ila 15 bin yıl önce Anadolu'da ortaya çıkıp kıtalara dağılmıştır. Diğer bir dil ailesi de bizim içinde bulunduğumuz Ural-Altay ailesi. Bir kaynaktan çıkıp zaman geçtikçe bağların zayıflamasıyla iki gruba ayrılmıştır. Altay koluna mensup olduğumuz bu grupta Moğolca, Korece ve Japonca gibi diller varken Ural grubunda ise Fince, Macarca gibi diller bulunmakta. Yapıları bakımından diller ise kendi içinde tek heceli diller, çekimli diller ve eklemeli diller olarak üçe ayrılır. Çince, Afrika dilleri ve Bask dillerinin başını çektiği bu grupta tonlama ve vurgu çokça kullanılırken yapım ve çekim ekleri kullanılmaz. Örnek olarak Çince'de önemli bir yer tutan tonlama 4 farklı şekilde kullanılır. Bu tonlama zenginliğine en güzel örnek ma kelimesidir. Yüksek düz tonda söylendiğinde anne, orta yükselen tonda söylendiğinde kenevir, inen yükselen tonda söylendiğinde at, yüksek inen tonda söylendiği zaman da hakaret etmek anlamına gelmektedir. Hint-Avrupa dilleri ve Sami dillerinin olduğu bu grupta Arapça, Fransızca, Almanca ve Farsça gibi diller yer alıyor. Bu ailenin belirgin özelliği ise çekim sırasında yeni kelime türetilirken kelimenin kökü değişime uğrar. Türkçemizin, Macarcanın ve Fince'nin dahil olduğu bu grubun özelliği ise kelimenin kökü değişmeden kökün sonuna getirilerek yeni kelimeler üretilmesidir. Örnek vermek gerekirse ayak, ayakkabı, ayakkabıcı ve ayakkabıcılık. Peki bu bilinenler ışığında bir dilin diğerinden daha üstün veya karmaşık olduğunu söyleyebilir miyiz? Aslına bakarsanız eskiden tabloda görünen gibi bir gelişmişlik sınıflandırması yapıldı. Fakat şu anda bunun yanlış olduğu kabul edilmekte. Bununla birlikte önemli sorulardan biri de kendimizin dil tarihi. Ne zaman duyduk, ne zaman konuştuk? Gebeliğin son evresinde kulağın ve diğer gerekli sinir yollarının oluşmasıyla duyma işlemi çok net bir şekilde olmasa da başlar. İlk haftaya gelindiğinde ise bebek annesinin sesiyle başka birisinin sesini ve ana dilini diğer dillerden ayırabilecek kıvama gelir. Buradaki dil dediğimiz şey aslında dilin melodisidir. Ciyaklama evresinde de bebekler bunu taklit etmeye çalışırlar. Bu yüzden bebekler kendi dillerinde ciyaklarlar. Süreç ilerledikçe de bebekler anlamaya başlayacak, sonunda da ağızlardan kelimeler dökülecektir. Buradaki soru ise dil öğrenme yeteneğinin doğuştan mı yoksa kültürel mi olduğudur. Bu konu ise üzerinde henüz ortak kanıya varılmamış noktaları barındırmaktadır. Dilin doğuştan geldiğini düşünen dil bilimci Noam Chomsky'nin görüşleri bu konudaki önemli görüşlerden biri. İnceleyecek olursak Chomsky, bebeğin dünyaya geldiğinde öğrenmesi için çevresel faktörlerin olmazsa olmaz olduğunu, fakat bu öğrenmeyi sağlayan beynin bazı bölgelerinin ise kalıtsal olarak doğuştan geldiğini söylemiştir. Bu kuram birçok kişi tarafından kabul görse de katılmayanlar da mevcuttu. Steven Pinker ve Michel Tomasello gibi dil bilimciler dilin bilişsel becerilerin gelişimiyle birlikte bir devamlık içinde ortaya çıktığını savunur. Dil becerisi için özelleşmiş bilişsel nitelikleri doğuştan taşıyoruz. Bunda problem yok. Fakat bunlar primat atalarımızdan beri süregelen karmaşık bir doğal seçilim sürecinin neticesidir kuramında birleşirler. İnsan türünün önemli başarılarından olan ve bizi diğer varlıklardan ayıran önemli bir meziyet olarak düşünülen dil, hala bilim için aydınlanmamış noktaları barındırmaktadır ve bu sebeple çokça merak edilen bir konu olma özelliğini günümüzde de korumakta.